Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir yelek modeli paylaşacağım sevgili hanımlar. Bu modeli ister yelek, ister etol şal, ister bebek battaniyesi, isterseniz bluz, kazak, ceket, hırka ne isterseniz yapabilirsiniz. Gerçekten ama gerçekten muhteşem bir model sizleri bekliyor hanımlar. Evet, ilk kez bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Evet, benim iplerim gördüğünüz gibi 4 tane ipim var. Alize Angora Gold'dan yapacağım. Şöyle numarası da arkadaşlar belki soran olur diye numarasını da vermek istiyorum. Color 542. Evet, numaramız da bu şekilde. Kullanacağımız tığ da sevgili hanımlar 9 numara tığım var. Benim her zaman kullanmış olduğum tığım var. Evet, gerçekten ama gerçekten muhteşem ötesi bir yelek modeli sizleri bekliyor. Şöyle iplerimi bir kenara kaldırıyorum ve hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yeleğimizin yapımına başlıyoruz. Hanımlar, isterseniz yelek, isterseniz etol şal yapabilirsiniz demiştim. Ben yelek yapacağım için alt zemin lastik öreceğim. Eğer siz etol şal yapacaksanız zincirin üzerine de başlayabilirsiniz. Modelimiz 14 ve katlarından oluşuyor. 14 14 14 diye hesaplayabilirsiniz. Ben lastik öreceğim için bu şekilde 13 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bir tane de dönmek için yan zincir çekiyorum. 13 adet zincirimi bu şekilde çektim. Şimdi bütün zincirlerimin içerisine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her zincirimin sayarak yapalım arkadaşlar. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Hemen sıradaki sık iğnemin içine dördüncü, beşinci, altıncı, 7, 8, 9, 10, 11 ve son zincirimin içerisine girdim. 12 adet sık iğnemi yaptım. Şimdi hemen bir adet zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Bu şekilde sık iğnemiz oldu. Şimdi arkadaşlar normalde bu taraftan değil, şöyle arkadaki telden alıyoruz. Hani kanser modeli işleyenler bilirler dantelde. O şekilde sık iğne yapacağız. Şöyle arkasındaki gördüğünüz gibi buradaki tellerden işliyoruz. Sık iğnemizi bu şekilde yapacağız. Şöyle hemen arkadaki tellerine batıyoruz. Gördüğünüz gibi tırtıklı bir lastik olacak. Aynı hazır görüntüsünü versin diye bu şekilde lastiğimizi yapacağız. Beden ölçüsü de arkadaşlar sizler hangi bedeni yapacaksanız, hani normalde giymiş olduğunuz bir yelek, bir kazak, bir ceket varsa ona göre boy ayarlamasını ölçüp yapabilirsiniz. Ben yeleğimi 42-44 beden arası yapıyorum. Size ölçer metre hesabı da ne kadar lastik işledim söylerim. Hani malum yelek çok dar olmasını istemediğim için biraz 42-44 beden yapacağım ben. Ama sizler ölçü yaparken de dediğim gibi giymiş olduğunuz bir bluzun, bir kazağın ölçüsüyle yapabilirsiniz. Evet, 12 tane sık iğnemi yaptım. Hemen bir adet zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Gene arkadaşlar şöyle zincirimizin arkadaki teline batıyoruz.
bu şekilde lastik kısmını yapacağız. Hep her zaman böyle telleri, arkadaki tele batacağız ve lastiğimizi oluşturacağız. Ben biraz ilerletip geleyim arkadaşlar. Sizler de yapın. Daha sonra modelimizi kuralım. Evet, ben lastik kısmını bu şekilde 12 sık iğne yaparak döne döne arka tellerine bataraktan yaptım. Tabii ki de siz etol şal yapacaksanız zincir üstüne de kurabilirsiniz modelinizi. Ben yelek yapacağım için bu şekilde lastik yapmayı tercih ettim. Evet, şimdi modelimizi kuralım. Hemen ön yüzüne, yani önü arkası fark etmez arkadaşlar. Arkada aynı duruyor. Önde aynı duruyor. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Hemen 2 mil başı alıyorum. Bu şekilde tığımın üzerine 2 tane doladım. Bu birinci sık iğnemiz. Hemen aradaki ikinci sık iğnemizin içerisine girdim. 1, 2, üçlükte bir trabzan yaptım. Hemen 2 doladım. Sıradaki sık iğnemin içerisine girdim ve 1, 2, üçlükte trabzan yaptım. Hemen 2 doladım. Sıradaki sık iğnemin içerisine giriyorum ve 1, 2, üçlükte dördüncü trabzanımı yaptım. Bu bizim kenarımız olacak arkadaşlar. Kenarda bu şekilde 4 trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi 1 doladım. Az önce 2 dolamıştık. Şimdi 1 doladım. Hemen sıradaki sık iğnemin içerisine giriyorum. 1, 2, üçlükte trabzanımı yaptım. Gene 1 doladım. Aynı sık iğnenin içerisine 1, 2, üçlükte trabzanımı yaptım. 1 doladım. 5 defa bu şekilde trabzan yapıyoruz. Aynı yerin içerisine arkadaşlar. Şu an ben 3.'yü yaptım. Hemen 4. trabzanımızı yaptım. Ve aynı deliğin içerisine 5. trabzanımı yaptım. Gördüğünüz gibi 4 trabzan düz bir şekilde yaptım. 5 trabzanımızı aynı sık iğnemizin içerisine yaptım. Şimdi 1, 2 adet zincir çektim. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğnemin içerisine bu şekilde batıyoruz. Hemen 1, 2 zincir çektim. 2 tane bir tane mil başı doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğnemin içerisine trabzanımızı yapıyoruz. 1 doladım. Üçlükle çektim arkadaşlar. Tekrardan 1 doluyorum. Aynı yerin içerisine 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 doluyoruz. Üçlükte çekiyoruz. 1 doladım. Üçlükte çektim. 1 doladım. Aynı yerin içerisine üçlükte çektim. 5 adet trabzanımı bu şekilde yaptım. Şimdi 2 doluyorum. Hiç zincir çekmeden 2 doladım tığımın üzerine. Hemen yandaki sık iğneye girip üçlükte çektik. Yani trabzanımızı yaptık. Hemen 2 doladık. Sıradaki trabzanımın sık iğnemin içerisine giriyorum. 1, 2, üçlükte ikinci trabzanımı yaptım. Hemen 2 doladım. Sıradaki trabzanımızın içerisine girdim. 1, 2, üçlükte yaptım. Yani ortadaki trabzanları 2 dolayıp üçlükte çekiyorum. Bu kenardaki aynı yerin içerisine battıklarımı da tek dolayıp üçlükte çekiyorum arkadaşlar. Hemen 1 doluyorum. Sıradaki sık iğnemin
içerisine girip 5 adet trabzanımızı yapacağız. Bir doladım. Hemen girdim. 1 2 üçlükte çektim. Bir doladım. 1 2 üçlükte çektim. 5 adet trabzanımızı aynı sık iğnemizin içerisine batıyoruz. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü ve de beşinci trabzanımı yaptım. Gördüğünüz gibi 3 trabzanım ikilikte çekip 2 dolayıp üçlükte çektim. Yanlardaki trabzanlarımızı bir doladım, üçlükte çektim. Modelimiz bu şekilde kurulacak arkadaşlar. Şimdi hemen 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. sık iğnemin içerisine batıyorum. Yani 4 tane burada kalmış oluyor. 2 adet zincir çektim. 1 adet tığımın üzerine doladım. 1 2 3 4 5. sık iğnemin içerisine giriyorum. Üçlükte trabzanımızı çıkardım. Aynı sık iğnenin içerisine 5 adet trabzanımızı tek dolayarak çıkartalım arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü ve de beşinci trabzanımı aynı yerden çıkarttım. Gördüğünüz gibi hemen 2 doluyorum. Sıradaki trabzanımın içerisine giriyorum. 1 2 üçlükte çektim. 2 doladım. Sıradaki trabzanımızın içerisine giriyorum. 1 2 üçlükte çektim. 2 doladım. Sıradaki trabzanımızın içerisine 3 adet çektim. Ortadaki üçlü trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi bir doluyorum. Hiç zincir falan çekmiyoruz arkadaşlar burada. Hemen bir doladım. Sıradaki sık iğnemizin içerisine 5 adet tek dolayarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Aynı sık iğnenin içerisine yapıyorum. Yani siz zincire yapıyorsanız zincir olarak hesaplayın arkadaşlar. Dördüncü, sonuncu trabzanımı bu şekilde yaptım. Hemen 2 adet zincir çektim. 1 2 3 4 5. sık iğnemin içerisine girdim. 2 zincir çektim. Tek bir mil başı doladım. 1 2 3 4 5. Şöyle hesaplayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5. sık iğnemin içerisine girip aynı yere 5 adet trabzanımızı yapacağız. Şu an ilk baştaki yarım model oldu. İkinci modelim, üçüncü modelim olmuş oldu. Yarımları da tek saydım ben arkadaşlar, karıştırmayalım diye. Bu şekilde bütün sıra boyunca modelimizi kuracağız arkadaşlar. Sizler de kurun. Ben de kurup geleyim, ilk sıramızı tamamlayalım. İkinci sırada görüşürüz. Evet, sıra sonuna doğru geldim ben. Şimdi en son bitişi de göstermek istiyorum. Aynı 2 zincirimi çektim. 4 tane atlayıp 5.'ye girdim. Sonra 2 zincir çektim. Gene 4 tane atladım. 5.'nin içerisine 5 adet trabzanımı yaptım. Şimdi 2 doluyorum. Sıradaki trabzanımın içerisine giriyorum. 1 2 üçlükte çektim. Gene 2 doluyorum.
Sıradaki trabzanımın içerisine giriyorum. 1, 2 ve üçlükte çektim. 2 doladım. Sıradaki trabzanımın içerisine 1, 2, üçlükte çektim. Gene 2 doladım. Sıradaki trabzanıma 1, 2, üçlükte çektim. Son bitişi 4 adet trabzanla bitirmiş olduk arkadaşlar. Şurada biraz fazla kaldı. O hiç önemli değil. İçe dikerken bunu iç kısmına bu şekilde yedireceğim arkadaşlar. Siz zincir çektiyseniz kesebilirsiniz fazla gelen zincirinizi. Evet, kenarlarda yarım model, ortalarda tüm model oluştu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yeleğimizin iki kenarında başlangıçla sonunda yarım model oluştu. Evet, bu şekilde arada benim sayıma göre 14 adet model, 2 de yanlarda yarımşar model olunca 16 model oluştu. Bu benim arka kısmım. Sizler tabii ki de kendi bedeninize göre ne kadar büyüklük yapmak istiyorsanız hani ona göre ölçersiniz. O şekilde kaç model geliyorsa yaparsınız sevgili hanımlar. Evet, şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Model zaten 2 seferde oluşan bir model. Bir zincir çektim. Hemen geriye döndüm. Şöyle şurada 4 tane trabzan yapmıştım. Hemen 4 trabzanımın içerisine sık iğnemizi yaptık. Hemen yandaki trabzanımın içerisine sık iğnemi yaptım. 3. trabzanımın tepesine sık iğnemi yaptım. 4. trabzanımın üzerine bu şekilde 4. sık iğnemizi yaptık. Şimdi hemen burada hemen bir adet zincirimiz var. Bir zincir çektikten sonra buradaki 5 tane trabzanımız var. İlk trabzanımızı atlıyoruz. İkinci trabzanımızın şöyle belinden arkadaşlar. Belinden girdim. Sık iğnemizi yaptım. Belinden girdim. Sık iğnemizi yaptım. Şöyle belinden girdim. Sık iğnemizi yaptım. Belinden girdim. Sık iğnemizi yaptım. Evet. Şimdi 1, 2, 3 adet zincir çektik. Hemen diğer modeli geçiş yapıyoruz. İlk trabzanımın belinden giriyorum. Sık iğnemi yaptım. İkinci trabzanımın belinden girdim. İkinci sık iğnemi yaptım. 3. trabzanımın belinden girip 3. sık iğnemi yaptım. 4. trabzanımın belinden girdim. 4. sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Burada bir adet zincirim var. Daha sonra şu ortadaki 3 tane trabzanım var gördüğünüz gibi. O 3 trabzanımızın birini atlıyoruz burada arkadaşlar. Sonuncu trabzanımızın beline dolamadık. Buradaki 3 trabzanım var. Onun ilk trabzanın şöyle göstereyim. Sonuncunun beline dolamadım. İlk ortadaki üçlü trabzanın tepesine giriyorum. Sık iğnemizi yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Hemen 3. trabzanımızın tepesine girip sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen burada bir adet zincirim var gene. Burada ilk trabzanımı atlıyorum. Onun beline dolamıyorum. Hemen bir sonraki trabzanımın beline dolayıp sık iğnemi yaptım. Birinci sık iğnemi yaptım. Hemen ikinci trabzanımızın beline dolayıp ikinci sık iğnemi yaptım. 3. trabzanımın beline doladım. 4. trabzanımın beline bu şekilde doladım.
Şimdi 1, 2, 3 adet zincirimi çektim. Hemen öbür modelimin ilk trabzanına beline dolayıp sık iğnemizi yaptık. İkinci trabzanıma doladım. Hemen yanındaki trabzanıma doladım. Dördüncü trabzanın beline doladım. Burada bir adet zincirimi çektim. Sondaki trabzanın beline dolamadım arkadaşlar. Şu ortadaki 3 tane şöyle göstereyim. 3 tane ikilikte çektiğimiz, iki dolayıp üçlükte çektiğimiz trabzanlarımız var. Onların şimdi tepesine 3 adet sık iğnemizi yapıyoruz. İkinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem. Hemen bir adet zincirim var burada. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadan gördüğünüz gibi kabartmalı bir model olacak. 2 sırada biten bir model olacak. Şöyle, tabi model böyle oturmuyor arkadaşlar. Biraz ilerleyince kendini belli eden bir model. Hemen birlikte tekrardan yapalım. Şimdi burada ilk trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımın belinden doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın belinden doluyorum. Sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen yanındaki trabzanımın belinden dolayıp sık iğnemi yaptım. Yani 4 tane trabzanımın belinden doladım. Sık iğnelerimi yaptım. Hemen bu araya şöyle göstereyim. Bu araya 3 adet zincirimizi çektik. Hemen diğer modelin ilk trabzanına belimi doluyorum. 4 tanesinin bu şekilde beline doluyoruz. Sonuncuyu bırakıyoruz arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü son trabzanımı bıraktım. Hemen bir adet zincir çektim ve bu 3 tane düz giden trabzanımızın tepelerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Birinci, ikinci ve de üçüncü sık iğnemizi yaptık. Bir adet zincir çektim burada. İlk trabzanımı bırakıyorum. Diğer 4 trabzanımın beline bu şekilde belinden dolayarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Yani burada arkadaşlar şöyle anlatayım. Hemen 3 zincirimi çekeyim. Başta 4 sık iğnemizi 4 trabzanımızın üzerine yaptık. Hemen bir trabzanımızı burada 5 aynı deliğe 5 trabzan batmıştık. Onun ilkini bırakıyoruz. Diğer 4 trabzanımızın beline dolayarak sık iğnelerimizi yaptık. Araya 3 zincir çekiyoruz. Baştan başlayarak 4 tane trabzanımızın belinden dolayarak yapıp sonuncuyu bırakıyoruz. Yani şu direklerin iki yanındaki trabzanlarımızı belinden dolamıyoruz. Diğer bu tarafla bu tarafın belinden dolayarak işlemi bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Evet, bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Bu sıramızı bitireyim. Öbür sıramızda tekrardan model koyarken birlikte koyalım arkadaşlar. Evet, son trabzanlarımızın üzerine de tekrardan sık iğnelerimizi yapacağız. 4 sık iğnemin belinden doladım. Hemen bir adet zincir çekiyorum buraya. Ve burada 4 tane sık iğnemizi yapmıştık. Trabzanımızı yapmıştık. Hemen ilk trabzanımın tepesine giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. İkinci trabzanımın tepesine girdim. Sık iğnemi yaptım. Üçüncü trabzanıma girdim. Sık iğnemi yaptım. Kenarda bir tane daha sık trabzan yapmıştık. Ve ona da girip sık iğnelerimizi yaptık. Bu da kenarımızı bitirme oldu. Bu modelimizin ters kısmı ve ön tarafa geçeceğiz şimdi. Hemen 1, 2, 3, 4 adet zincirimi çektim ve modelimi çevirdim artık. Burası ön tarafı modelimizin. Hemen
tekrardan yeniden alt tarafta uyguladığımız bölümü tekrardan uygulayacağız. Hemen 2 doladım. Altta 4 tane trabzanım vardı. O trabzanların şu zincir olan kısmını zaten zincir çektik. Hemen ikinci trabzanımızın şöyle belinden dolayarak 1 2 üçlükte çektim. 2 tane doladım. Hemen yanındaki trabzanımızın belinden doladım. 1 2 ve 3'lükte trabzanımı yaptım. Hemen 2 doladım. Yanındaki trabzanımızın belinden doluyorum. 1 2 3. Gördüğünüz gibi 3 tane trabzanımın belinden doladım. Bir de kenar trabzanımız var. Zincir çektiğimiz trabzanımız var. Yani 4 tane trabzanımız oluştu burada. Şimdi zincir çekmeden bir adet doluyorum. Şurada bir adet zincirimizi çekmiştik. Şöyle göstereyim arkadan. Burada bir adet zincirimizi çekmiştik. Burası bizim yuvamız oluyor. O yuvanın içerisine tam 5 adet üçlükte trabzan yapıyoruz. Bir dolayıp üçlükte çekiyoruz. Bir dolayıp üçlükte çekiyoruz. Hemen bir dolayıp üçlükte çekiyoruz. 5 adet trabzanımızı aynı yuvaya yapıyoruz. Evet. Şimdi 2 adet zincir çekiyoruz. Şu arada 3 zincir çekmiştik. Bir önceki sırada oranın ortasına girip bu şekilde sıkılaştırdık. Hemen 2 adet zincir çekiyorum. Tekrar milbaşı aldım. Buradaki 4 sık iğnemizi atlıyoruz. Şurada bir zincir çekmiştik. Şurada arkadaşlar şu ortaya gelmeden bir adet yuvamız var. Burada zincirimiz var. O zincirin içerisine 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir doladım. Trabzanımı yaptım. Hemen bir doladım. Trabzanımızı yaptık. Bir doladık. Trabzanımızı yaptık. Ve bir doladık. Trabzanımızı yaptık. Yani 5 adet trabzanımı yaptım. Şimdi zincir çekmeden hemen 2 tane doluyoruz. Ve buradaki 3 tane trabzanımız vardı. Ortadaki hemen ilk trabzanımın beline bu şekilde doluyoruz ve üçlükte çekiyoruz. 1 2 3. Hemen 2 doluyorum. Yandaki trabzanımızın beline doluyorum. 1 2 üçlükte çektim. 2 doladım. Yandaki trabzanımızın beline bu şekilde 1 2 üçlükte trabzanımızı yaptık. Hemen milbaşı alıyorum. Hiç zincir çekmeden milbaşıyı aldım. Burada bir adet zincirimiz vardı. Bir önceki sırada oranın içerisine hemen 5 adet trabzanımızı yapıyoruz. Birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımızı yaptım. Dördüncü ve de beşinci trabzanımızı da bu şekilde üçlükte çektik. Evet. Şöyle oluşmaya başladı artık modelimiz arkadaşlar yavaş yavaş. Tabii ki bir ilerletince daha da belli olacak. Şimdi bir 2 adet zincirimizi çekiyoruz. Şu bir önceki sırada 3 adet zincir çekmiştik. Tam onun ortasına sabitledik ipimizi. 2 adet zincirimi çektim. Hemen bir doladım. 4 tane sık iğnemizi atlayıp 5. yapmadan bir zincir çekmiştik. Tam ortaya şurada bir zincirimiz var arkadaşlar. Bir önceki sırada onun içerisine gene 5 adet trabzanımızı yapıyoruz. Tek doluyoruz burada arkadaşlar.
üçlükte çekiyoruz. Tek doladım. Üçlükte çektim. Tek doladım. Üçlükte çektim. Tek doladım. Üçlükte çektik. Evet, 5 trabzanımı yaptım. Şimdi 2 doluyoruz. Şu ortadaki üçlü trabzanımız var. Onların bellerinden dolayacağız ve üçlükte çekeceğiz arkadaşlar. Hemen 2 doluyoruz tığımıza. Yandaki trabzanın belinden doluyorum. 1 2 3. Hemen 2 doladım. Yandaki trabzanımıza 1 2 3. Bu ortadaki direkt giden trabzanlarımızın bellerinden doluyoruz arkadaşlar. 2 dolayıp üçlükte çekiyoruz. 1 doladım şimdi. Şu bir zincir çektiğimiz yerin içerisine tekrardan 5 adet trabzanımızı yapıyoruz. Birinci yaptım. İkinci, üçüncü, dördüncü ve de beşinci trabzanımı da aynı yuvanın içerisine yaptım. Şimdi hemen 2 adet zincirimi çekiyorum. Şu 3 zincirin tam ortasına batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Evet sevgili hanımlar, bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız. Şöyle arkadan görüntüsü bu şekilde, önden görüntüsü bu şekilde olacak modelimizin. Kabartmalı bir model. Evet, ben bu sırayı da bitireyim. Arka sırada tekrardan birlikte örelim arkadaşlar. Son 4 trabzanımı da beline dolayarak yaptım. Bir zincir çekiyorum ve tersini çeviriyoruz modelimizin. Evet, bu sıramızı da bu şekilde yaptık. Modelimiz biraz oluşmaya başladı. Hemen ters çeviriyorum. Bu sıramızda 4 trabzanımızın üzerine tekrardan 4 sık iğnemizi yapıyoruz. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü sık iğnemizi yaptık. Dördüncü sık iğnemizi yaptık. Evet, 4 sık iğnemi burada yaptım. Şimdi bir adet zincir çekiyorum. Bu bizim yuvamız oluyor. Diğer sırada yuvamız olacak bu bir zincirimiz. Hemen ilk trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımızın belinden dolayarak sık iğnemizi yapıyorum. İkinci trabzanımızın belinden dolayarak sık iğnemizi yapıyorum. Üçüncü trabzanımın belinden doladım. Dördüncü trabzanımın belinden doladım. Hemen araya 1 2 3 adet zincir çektim. İlk trabzanımın buradaki ilk öbür modele geçiyoruz. Şimdi kenardaki yarımı bitirdik. İkinci modelime geçiyorum. Hemen trabzanımın belinden doluyorum. 1 2 3 ve dördüncü trabzanımın belinden doladım. Son trabzanımızı yapmadık arkadaşlar. Burada artık bir adet zincir çekiyorum. Şu ortadaki 3 adet trabzanımız vardı. Onların şöyle göstereyim. 1 2 3 adet trabzanımız var burada. Onların tepelerine batarak 3 adet sık iğnemizi yapalım. İkinci ve üçüncü sık iğnemizi bu şekilde yaptık. Hemen bir adet zincir çektik ve ilk trabzanımı bırakıyorum burada. İkinci trabzanımızın bu şekilde belinden dolayarak sık iğnemizi yaptık.
Hemen yandaki trabzanın belinden doluyorum. Üçüncü trabzanımın belinden doladım. Dördüncü trabzanımızın belinden doladım. Sık iğnemizi yaptık yani. Hemen 1, 2, 3 adet zincir çektim. Diğer modele geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ilk trabzanımın belinden doluyorum. İkinci trabzanımın belinden dolayıp sık iğne yapıyorum. Üçüncü trabzanımın belinden doluyorum. Dördüncü trabzanımın belinden dolayıp son trabzanımı bırakıyorum burada arkadaşlar. Bir adet zincir çektim. Ortadaki 3 tane trabzanımızın tepelerine tekrardan sık iğnemizi yapacağız. Şöyle tekrardan göstereyim. Şurada giden 3 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Hani trabzanımız direkt çıkıyor burası. Onların bu şekilde tepelerine sırayla 3 adet sık iğnemizi yapalım. Az önceki işlemin aynısını tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız. Şöyle göstereyim. 2 sıradan oluşan bir model, kendini tamamlayan bir model arkadaşlar. Bu sıramızı sık iğne olarak devam ediyoruz. Diğer sıramızda trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde devam edecek. Evet, ben modelimi bir ilerleteyim. İlerlemiş halinde görün. Böyle ilerlemeyince model kendini göstermiyor arkadaşlar. Ama yapılışı bu şekilde. Hemen trabzanlarımla devam ediyorum. İlk trabzanımı bıraktım. Diğer trabzanların belinden dolayarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Kabartmalı bir model ortaya çıkacak. 1, 2, 3 zincirimi de çektim hemen. Şöyle bir daha anlatayım arkadaşlar. Şimdi 3 zincirimizi çektik. Buradan ilk trabzanımızdan başlayarak 4 trabzanın belinden dolayacağız. Son trabzanımızı bırakacağız. Bir zincir çekeceğiz. Şu aradaki üçlü trabzanımızın 3 tanesine de sık iğne yapacağız. Tepelerine bataraktan. Tekrardan ilk trabzanımı bırakıp 4 trabzanın beline dolayarak modelimizi tamamlamış olacağız. Evet, modelimiz bu şekilde olacak. Şimdi ben biraz ilerleteyim. Sizler de yapın. Daha sonra ilerlemiş haliyle videomuzu bitirelim inşallah. Evet, ben modelimi bu şekilde ilerlettim arkadaşlar. Çok güzel, şahane bir model haline geldi. Dediğim gibi şahane bir çeyizlik, kendinize yapabileceğiniz güzel bir yelek modeli oldu. İsterseniz de etol şal, battaniye yapabilirsiniz bu modelden. Atkı yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize hırka, süveter, kazak yapabilirsiniz. Bu şekilde muhteşem bir model halini aldı. Evet sevgili hanımlar, sevgili takipçilerim. İlk defa beni bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz küçük bir yorum, hani bir emoji de olur, bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Modellerimi, videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Sizlerin desteğiyle daha kanalımız büyür, daha geniş bir kitleye de hitap edebiliriz arkadaşlar. Şimdiden destek olan herkese de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu benim yeleğim. Yelek başlamıştım. Yeleğim tam 40-42 beden arası bir yelek oldu arkadaşlar. Toplamda şöyle modeli sayarsak da şöyle şu kenarı sayarsak kenarla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kenarla birlikte 15 sıra modelimiz oluştu. Bunu daha geniş yapmak istiyorsanız bir
sıra daha yapabilirsiniz veya daha geniş yaparsanız 2 sıra yapabilirsiniz. Hani şöyle model ayarlayaraktan geniş veya dar yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarını yapın arkadaşlar. Evet, bugünlük de videomuz bu olsun istedim. Ben çok beğendim modelimizi. Çok da zevkle işledim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet, bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.